Zip Wayne Queen 2 Ocak 2000'de Kuzey Carolina Asheville'de kayboldu. Zeb'in kaybolmasının üzerinden 23 sene geçmesine rağmen cevaplanamamış hala birçok soru bulunmakta. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. ...18 yaşında olan Queen, Walmart isimli küçük bir markette çalışmaktaydı. 2 Ocak 2000 Pazar günü akşam saat 9 civarında Zeb Queen elektronik bölümündeki mesaisini bitirdi. O sırada Queen bir programa kaydolmuştu. İşten sonra iş arkadaşlarından biri olan Robert James Owens ile yeni bir araba almak için Linchester'a seyahat etmeyi planlıyordu. Araba almaya gitmeden önce otoparkta buluştular. İkili yakındaki bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarına akşam saat 21:15 sıralarında bir marketten gazoz satın alırken yakalandı. Owens'a göre benzin istasyonundan ayrıldıktan sonra Queen farlarını yakarak ona kenara çekmesini işaret etti. Queen ona bir çağrı aldığını ve çağrıya geri dönmesi gerektiğini söyledi. Telefonla görüştükten sonra Owens Queen'i çılgın olarak nitelendirdi. Queen ona planlarını iptal etmesi gerektiğini söyledi ve sonunda Owens'ın kamyonunu alarak hızla oradan uzaklaştı. Saatler sonra Owens kırık kaburga ve o akşam ikinci bir trafik kazası geçirdiğini söyledi, kafa travması nedeniyle hastanede tedavi gördü. Ancak polis herhangi bir kaza raporu verilmemişti. Ertesi gün öğleden sonra Queen'in annesi Deniz polise kayıp şahıs raporu verdi. En son görüntülendikten 2 gün sonra Queen'in olduğu iddia edilen bir adam Queen'in çalıştığı Walmart'ı aradı. Adam Queen'in iş arkadaşlarına hastalık nedeniyle işe gelmeyeceğini söyledi. Ancak iş arkadaşının tanıdık gelmediğini ve Queen olmadığını düşündü. Telefon görüşmesi Owens'ın çalıştığı bir Volvo fabrikasına kadar takip edildi. Owens sorgulandığında bu telefon görüşmesini yapmasını Queen'in istediğini, onun da arkadaşlarına iyilik yapmak için kabul ettiğini söyledi. Soruşturma sırasında polisler Queen'in ilgi duyduğu Misty Taylor adında bir kadınla da görüştü. Raporlara göre Queen kaybolmadan önceki haftalarda Misty Taylor ile görüşmeye başlamıştı. Ayrıca aile ve arkadaşlarına Misty Taylor'ın belalı sevgilisi Wesley Smith tarafından da tehdit edildiğini söylemişti. Taylor ve Smith, Queen'in kaybolmasıyla ilgili herhangi bir alakaları olmadığını ve Owens ile aralarında da hiçbir bağ olmadığını söylediler. Queen'in arabası birkaç gün sonra restoran otoparkında bulundu. Polis farları açık bırakılan otomobilde inceleme yaptı. Arabanın arka camına rujla bir çift dudak ve ünlem işareti çizilmiş, içinde canlı siyah bir Labrador karışımı köpek yavrusu bulundu. Araçta plastik bir otel anahtarı kartı da bulundu. Ancak müfettişler otelin izini süremedi. Ayrıca birkaç içki şişesi ve Queen'e ait olmayan bir ceket de bulundu. Polis arabadan adli delil topladı ancak yeni bir ipucu bulamamıştı. Queen'in annesi arabanın kendisinin Queen'in büyükannesinin ve kız kardeşinin yakınlarda çalıştığını bilen ve içlerinde birinin onu bulmasını planlayan biri tarafından yerleştirdiğine inanmakta. Haziran 2015'te Queen'in ortadan kaybolmasını araştıran dedektifler, Owens'ın mülkünde bir beton tabakasının altında kumaş, deri malzemeleri ve bilinmeyen sert parçalar ortaya çıkardıklarını açıkladılar. Başka bir odada ise muhtemelen toz haline getirilmiş kireç veya toz karışımı harç içeren birçok sayıda plastik torba buldular. Beyaz tozların kemik toz olup olmadığı açıklanamadı. 10 Temmuz 2017'de Buncombe County'de büyük bir jüri Queen'in ölümü için Owens'ı 1. dereceli suçlayan bir iddianame verdi ve Owens tutuklandı. Owens şu an hala iddia edilen cinayetlerden yargılanmayı beklemekte. Bir diğer esrarengiz olay ise 8 yıl boyunca bir Bodrum'da zorla tutulan Natasha Kampusch'un dehşete düşen hikayesidir. Henüz 10 yaşındayken bir kız çocuğuyken okul yolunda kaçırılan Natasha Kampusch, 8 yıl boyunca onu kaçıran kişinin kendisine hazırladığı adeta bir hapishane hücresinde hayata tutundu. 8 yıllık süre zarfında akıl sağlığını korumak için olayı normalleştirmeye çalışan kız umudunu asla kaybetmedi. 18 yaşına geldiğinde yıllardır beklediği fırsat ayağına geldi ve arkasına hiç bakmadan kaçtı. Henüz 10 yaşındayken Wolfgang Priklopil tarafından sokaktan kaçırılan Natasha Kampusch bir gün tekrar özgür olacağı fikrinden asla vazgeçmedi. Okula yalnız başına yürümesine izin verilen 10 yaşındaki Natasha pek de mutlu değildi çünkü anne ve babasının boşanmasına çok üzülmüştü. Hayatının kötü ve üzücü olduğunu kanaatine vardıktan sonra beyaz minibüslü bir adam yanına yanaştı. 1990'larda birçok Avustralyalı kız gibi Kampusch'ta kaçırılmıştı. Sonraki 3000 gün boyunca Wolfgang Priklopil adında bir adam tarafından tutsak edildi ve hayatta kalmak için ne gerekiyorsa onu yaptı. Kampusch onu kaçıran kişinin kendisini alenen dışarı çıkaracak kadar güvenini kazandı. Bir keresinde onu kayak yapmaya bile götürmüştü.
Kaçırıldıktan sonra Kampusch'un hayatta kalma içgüdüleri devreye girmişti. Onu kaçıran kişiye kaç numara ayakkabı giyiyorsun gibi sorular sormaya başlamıştı. 10 yaşındaki kız televizyonda kendisini kaçıran kişi hakkında olabildiğince fazla bilgi edinmesinin ne kadar önemli olduğunu görmüştü. Bu bilgilere sahip olduktan sonra polis yardım edeceğini biliyordu ama Kampusch 8 uzun yıl boyunca böyle bir şansı bulamadı. Onu kaçıran kişi onu Kampusch'un Viyana'nın 4 kilometre kuzeyindeki sakin Stafford kasabasına getirdi. Periklopil kızı aceleyle aniden kaçırmamıştı. Bu olayı dikkatlice planlamış, garajının altına küçük, penceresiz, ses yalıtımlı bir oda kurmuştu. Gizli oda o kadar sağlamdı ki içeri girmek sadece 1 saat sürmekteydi. Natasha Kampusch'u bulmak için çılgınca bir arama başlatıldı. Periklopil de bu şüphelerin arasındaydı çünkü bir tanık Kampusch'un onunki gibi beyaz bir minibüse götürüldüğünü görmüştü ama polis bu duruma pek aldırış etmemişti. 35 yaşındaki sakin bir adamın böyle bir canavarlık yapacağını kimse düşünmüyordu. Esaretteki ilk gecesinde Periklopil'den onu yatağa yatırmasını istediğini söyledi. Durumun oldukça ilginç ve anormal olduğu gerçeğini unutmak için yaptım diyen genç kız onu kaçıran kişinin yatmadan önce kendi yazdığı hikayeleri okuduğunu ve ona hediyeler, atıştırmalıklar getirdiğini söyledi. Bu hediyeler sadece ağız çalkalama suyu ve bant gibi şeyler olsa da Kampusch kendini onu kaçıran kişiye karşı minnettar hissetmekteydi. Bana herhangi bir hediye aldığı için mutlu oldum demişti. Başına gelenlerin tuhaf ve yanlış olduğunu biliyordu ama aynı zamanda akıl sağlığını korumak için bunu zihninde mantıklı bir hale getirmeye çalışmaktaydı. Bana banyo yaptırırken bir spada olduğumu hayal ettim. Bana yiyecek bir şeyler verdiğinde onu bir beyefendi olarak bütün bunları centilmen olduğu için yaptığını hayal ettim demişti. Periklopil'in yaptığı her şeyden bu kadar zararsız ve masumca değildi. Mısır tanrısı olduğunu iddia etmişti ve Kampusch'tan kendisine maestra veya lordum demesini de istemekteydi. Büyüdükçe ve isyan etmeye başladıkça kızı haftada 200 kez dövdü, yemek vermedi, evi yarı çıplak temizlemeye zorladı ve onu karanlıkta yalnız başına durmaya zorlamıştı. Kampusch hiçbir hakkının olmadığını biliyordu. Ayrıca çok fazla ağır iş yaptırılabilen biri olarak da görülmeye başlanmıştı. Kampusch adamın 2 kişiliğe sahip olduğunu düşünüyordu ve o 2 kişilikten birinin acımasız olan bu adamın baskısı altında genç kız çok acı çekmişti. Kendisi maalesef ki birden fazla intihar girişiminde bulundu. Kampusch 10 yaşındayken sahip olduğu özgürlükler, hayaller hiçbir zaman kaybolmadı. Esaretinden birkaç yıl sonra 18 yaşındaki benliğiyle tanıştığı bir hayalde kurmuştu. Yıllar geçtikçe Periklopil genç kızla daha yakın olduğunu düşünmeye başladı. Natasha tarafından dinlenmeyi seviyordu. Kampusch'un saçının rengini değiştirmeye ve evi temizlemeye zorlasa da onu bir keresinde kayak yapmaya daha götürmüştü. Bu arada Kampusch kaçmak için bir fırsat aramayı asla bırakmadı. Onu dışarıya çıktığında kaçmak için birçok kez şans olmuştu ama her seferinde harekete geçmekten çok korkmuştu. 18. yaş gününe yaklaşırken içinden bir şeylerin değişmeye başladığını biliyordu. Dayak yemeyi göze alarak sonunda kendisini kaçıranla yüzleştiğinde ona bu durumun yalnızca birinin hayatta kalabileceği bir durum olduğunu ve onu kalmaya zorlayacağını çünkü onun da ihtiyaçları olan bir insan olduğunu hatırlattı. Şaşırtıcı bir şekilde Periklopil Kampusch ölene kadar dövmedi ve olay yerine de öldürmedi. Periklopil aslında kızı bunu söylediği için rahatlamıştı. Birkaç hafta sonra 23 Ağustos 2006'da Kampusch telefon almak için ayrıldığında Periklopil'in arabasını temizliyordu. Birden eline bir şans geçtiğini fark etti. Daha önce beni her zaman gözlemlerdi diye düşündü. Ancak elimdeki elektrikli süpürge yüzünden arayanı daha iyi duymak için bayağı bir uzaklaşmak zorunda kalmıştı dedi. Kapıya gittiğinde kilit açıktı. Kampusch zar zor nefes alabiliyordum dedi. Kollarım ve bacaklarım felç olmuş gibi katılaştığını hissetmişti. Konuşmaya başladı. Ardından Periklopil hemen bir trenin önüne yattı ve kendini öldürdü. Ama kendini öldürmeden önce her şeyi en iyi arkadaşına itiraf etti. Ben adam kaçıran bir tecavüzcüyüm. Natasha Kampusch kaçışından bu yana yaşadığı travmayı 3 başarılı kitaba dönüştürdü. İlki onun yakalanmasını anlattı, ikincisi iyileşmesini, üçüncü kitabı Kampusch'un son yıllarda hedef haline geldiği çevrim içi zorbalığı tartıştı. Kampusch, çevrim içi istismar hakkında toplumda bir şeylerin doğru olmadığının vücut bulmuş haliydim dedi. Garip bir şekilde kendisini esir alan kişinin evi ona miras kaldı ve kendisi o eve bakım yapmaya devam etmekte. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.